Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamün aleyküm değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sıla yolunu kullanan gurbetçiler için yıllardır bitmeyen çile. Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan bu uzun yolculukta özellikle bazı sınır kapılarında yaşanan rüşvet iddiaları yeniden gündemde. Son olarak Bulgaristan'da ortaya çıkan skandal hem Avrupa medyasının hem de Türkiye'deki gurbetçi topluluklarının gündemine oturdu. Değerli izleyiciler, hemen habere döneceğim. Yalnız unutmadan söyleyeyim, Hollanda'dan değerli bir takipçim beni haberdar etti. Maalesef Sırbistan'da sevilmeyen bir olay olmuş. O konuya da hemen bu haberden sonra geri döneceğim müsaade ederseniz. Bulgaristan'ın Haskova bölgesinde görev yapan bazı gümrük memurlarının kontrol noktalarından geçen yolculardan çorba parası adı altında rüşvet aldığı ortaya çıktı. Bu çorba parasını herhalde her gurbetçi bir kere duymuştur. Bu yöntem aslında yıllardır hem tır trafiğinde hem de yolcu araçlarında duyulan bir söylenti olarak biliniyordu. Ancak bu kez iddialar yalnızca söylentiyle kalmadı, resmi soruşturma açıldı, deliller toplandı ve mahkeme süreci sonlandı. Değerli izleyiciler, doğru duydunuz. Sırf yani biz yaz tatilinde değil, tır şoförlerinden de bu adamların işi bu. Devamlı gidip geliyorlar. Bari onları da yani rahat bırakın ya. Adamların işi yani adam para kazanmak için çıkmış o yola, para harcamak için, ona buna rüşvet vermek için değil ki. Bulgaristan Yüksek Temyiz Mahkemesi 5 gümrük memurunu suçlu buldu. Mahkeme memurlarının yolculardan 10 ila 50 euro arasında değişen miktarlarda hızlı geçiş, evrak kolaylığı ve çorba parası gibi gerekçelerle para aldığını tespit etti. Çorba parasını duydum ama bu hızlı geçiş ve evrak kolaylığını bana hiç söylemediler. Bunu yeni duyuyorum. Cezalar ise şöyle açıklandı. Yani iyi cezalandırmışlar. Benim naçizane düşüncem 6 ay ile 1 yıl 6 ay arasında değişen denetimli serbestlik. 3.000 ila 5.000 euro arasında para cezası bu memurlara teker teker, 2 yıl kamu hizmetinden men. Yani 2 yıl işini yapamayacak, gitsin karpuz toplasın. Bu karar rüşvetin varlığını ilk kez resmi olarak teyit eden önemli bir hüküm oldu. Gurbetçilerin tepkisi, değerli izleyiciler, Sıla yolunu kullanan gurbetçiler yıllardır bu tür uygulamalardan şikayetçi. Bunu biliyoruz, hepimiz şikayetçiyiz. Özellikle yaz aylarında sınır kapılarında oluşan yoğunluk bazı kötü niyetli görevlilerin bu durumdan yararlanmasına zemin hazırlıyordu. Gurbetçiler belge bahane edilip bizi kenara çekiyorlar. Beni de o kadar çok beklettiler ki yani biliyorum. Yaşlılar, çocuklu aileler zor durumda kalıyor. Bir de seni güneşin altına çektiriyor yaz aylarında. Güneşin altında 1 saat bekliyorsun. Bazı memurlar açıkça para talep ediyor gibi şikayetlerde bulunuyordu. Ve halen de bulunacak gibi geliyor. Mahkemenin kararı bu açıdan birçok gurbetçi için bir adalet adımı olarak değerlendiriliyor. Değerli izleyiciler, tabii ki iyi. Şimdi bu mahkeme kararıyla bu memurlar cezalandırıldıysa öbür günler bir 2 kere 3 kere düşünmesi lazım çorba parası istemek için. Ve geçen de bir video yaptım biliyorsunuz, Macaristan sınır kapısıydı değil mi? Kameralar takılacak. Bundan sonra hizmette olduğu zaman kameralar full çekecek. Uzmanlara göre bu karar Balkan hattındaki gümrük memurlarına açık bir mesaj niteliği taşıyor. Rüşvet artık görmezden gelinmeyecek. Bana sorarsanız bu gümrük memurlarının hepsinde bir kamera olması lazım. Hem sesli hem görüntülü çekecek. Yani kendini koruyabilmesi için de. Bence bütün dünyada hepsinde olması lazım. Ayrıca Bulgaristan İçişleri Bakanlığı sınır kapılarında kamera sistemlerinin arttırılması, bak ne diyorum, personel rotasyonlarının sıklaştırılması ve memurların sıkı denetime alınması gibi yeni adımlar atılacağını duyurdu. İnşallah. Tüm bu gelişmeler özellikle yaz döneminde sınır kapılarının daha güvenilir hale gelmesini sağlayabilir, inanıyorum. Sıla yolu yılda yüz binlerce gurbetçinin kullandığı kritik bir güzergah.
ne yüz binlerce, milyonun üzerinde. Türkiye'den Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya kadar uzanan bu yol üzerinde onlarca sınır geçiş noktası bulunuyor. Her bir sınır kapısının güvenilir olması yolculuğun hem güvenliğini hem de süresini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yalnızca Bulgaristan değil, yani hep Bulgaristan'a taş atmayalım. Tüm Balkan ülkelerin bu kararı örnek alması gerektiği vurgulanıyor. Değerli izleyiciler, şimdi dile getirmek istemiyorum. Yani sırf Bulgaristan değil, sizler de biliyorsunuz öbür ülkelerde var. Yorumlarda yazabilirsiniz. Sonuç olarak Sıla yolunda patlak veren rüşvet skandalı yıllardır konuşulan sorunların bir kez daha gündeme taşıdı. Bulgaristan'ın aldığı bu karar benzer olayların önüne geçilmesi için önemli bir adım. Gurbetçiler bu yazın çok daha güvenli ve sorunsuz geçmesini umut ediyor. Değerli izleyiciler, ben yeni gelişmeler oldukça tabii ki sizlere aktarmaya devam edeceğim. Gelelim şimdi arkadaşın başına ne gelmiş? Buraya da not aldım. Değerli izleyiciler, dikkat. Tekrar söylüyorum, dikkat. Arkadaş Belçika'dan yola çıkıyor değerli izleyiciler. Sırbistan'da o kadar yorulmuş, bir akaryakıt yerinde birkaç saat kestirip yoluma devam edeyim diye düşünüyor. Düşünce iyi, istirahat etmesi lazım. Aman aman yorgun devam etmeyin. Yalnızsanız bir otele girin. Yalnızsanız, otele girmek istemiyorsanız pompalara yakın bir yerde durun, kameralara yakın. Arkadaş biraz herhalde tena yere çekti, duyduğuma, öğrendiğime göre. Değerli izleyiciler, olan olmuş. Fazla uzatmayacağım. Siyah bir tane ufak çantası varmış. Herhalde mühim olan, yani parası marası onun içindeydi. Orta konsola koyuyor. Koltuğu arka tarafa, tabii kapıları kilitliyor. Siyah olduğu için, arabanın içi de kara siyah olduğu için kimse görmez diyor, ama dikkat. Bunlar el lambasından arabanın içine bakıyorlar ilk önce. Ne oluyor? Devamlı hep aynı sistem. Bunlar 3 kişi. Birisi arabada bekliyor, motor çalışırken direksiyonda kaçabilmek için. Bir tanesi, öbürküsü camı kırarken lastiği patlatıyor bıçakla. Camı kırar kırmaz çantayı aldığı gibi ikisi doğru arabanın içine vın. Soyulan adam kendine gelene kadar, uyuyana kadar, ne olduğunu anlayana kadar, motoru çalıştırana kadar, bunların arkasından hareket edene kadar bunlar zaten akaryakıt çıkış yerine geliyorlar. Ve ondan sonra ne oluyor? Güm 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 arabanın bir lastiği patlak, anlıyor, gidemeyecek, orada duruyor, kalıyor, polis çağırıyor. Hep aynı olaylar. Değerli izleyiciler, dikkat edelim. Biliyorum oluyor, bir şey olmaz diyoruz. Zayıf tarafımıza geliyor. Şurada 1-2 saat uyuyayım, sonra zaten gideceğim diyor. Etrafında arabalar oluyor. Ama sen uyuyorsun, yarım saat sonra belki etrafında araba kalmıyor. Onlar yoluna devam ediyor. Çünkü sen uyuyorsun. Onun için dikkat. Bakın, güvenli oteller var. Bu videonun altına montajlayacağım gene tekrar, güvenli oteller var. Ben bu otellerde kaldım. Kalabilirsiniz. Başka otellere gidebilirsiniz. Sırbistan olsun, Bulgaristan olsun, Macaristan olsun. Otellerin parkları kamerayla görüntülü yani. Hatta ve hatta bazı park yerlerinde nöbetçi bile duran yerler var. Değerli izleyiciler, arkadaşın çantası çalınmış. Şimdi bunun içinde pasaport, kimlik, mimlik oldu mu zaten çok kötü. Onun için diyorum, bakın tekrar söylüyorum. Lütfen birer fotokopisini çekin ve kenara koyun. Herhangi bir şey oldu mu yolda, böyle bir kaybederseniz, çalınır. Çıkarması konsolosluktan daha kolay oluyor o zaman. Değerli izleyiciler, fazla uzatmayacağım. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.